Üçüncü bölüme hoş geldiniz. İkinci bölümde tarlatan kalıbın nasıl çıkartılacağını ve detaylarını görmüştük. Bu bölüm yani üçüncü bölümde tarlatanın nasıl yapılacağını, nasıl dikileceğini ve önemli detaylarını beraberce işleyeceğiz. Ve en sonunda da bitmişini göreceğiz. Bu videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve arkadaşlarınıza göndermeyi unutmayın. Başlıyoruz. Yeni bir güne hepiniz hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Tabii en sonki dersten yaptıklarımıza şöyle bir bakıyordum. Neler yaptık, neler yapmadık. Şöyle bir yakın durun bana. Öncelikle işe başlamadan önce nasılsınız, iyi misiniz? Umuyorum ki her şey istediğiniz gibidir. Umuyorum ki her şey güzeldir. Burada da birçok yaptığımız şeyin detaylarını, daha da derinlerini. Şu an yaptığımız şey çok küçük. Çok küçük. Belki de önemli bir şey tabii ki ama küçük. Bunda bile bu kadar güzel ve zevkli geçti vakit. Yani çok pozitif geçti. Bugün de yine böyle enerji dolu. Bakalım burada neler çıkacak, daha neler yapacağız. Tabii burayı bitirdik artık. Bu üst bölüm. Şöyle hemen bir bakıyoruz. Bu kalıbımızın üst bölümü bitti. Şimdi alt tarafa geçebilmemiz için de tarlatana ihtiyacımız var. Bunu şöyle düşünelim sevgili arkadaşlar. Tarlatan sabit oldu ya, hani tarlatanın kalıbı var elimizde. Biliyoruz ki biz bundan 6 tane çalıştığımız zaman bir tarlatan çıkartacağız ki zaten yapım aşamasında iyice göreceğiz. Şimdi bu modeli bu şekilde kalıp halinde aldığımız zaman tarlatanın kalıbı, eteğinin kalıbı, şimdi tarlatanla eteğin ölçüsü de birbirine uyarlanmış olacak. Biz ne zaman istersek bu modelin, bu tarzın istediğimiz rengini, istediğimiz gibi seriye bile bağlayabiliriz. Anlatabiliyorum değil mi? Seriye bile bağlayabiliriz. Burası inşallah, umuyorum ki sizin için doğru yer. Çünkü ben kendim adıma söylüyorum. Projeli olan hiçbir şeyde hata çıkmaz. Bu yani sistemli olan hiçbir şeyde hata çıkmaz ve sistemli olan her şeyde gelişime açıktır. Düzenlenir. Çok da kolay düzenlenir. Bu hatlar düzenlenir, burası düzenlenir, kol değişir, yapım değişir, dantel değişir ama düzen vardır, sistem vardır. Bant usulü diyelim. Büyük tekstil firmalarında bant usulü diyelim. Seriye bağlamak gibi. Yani eğer ben bir gün bunun fabrikasını bile açmak istesem, evet, yani günlük istediğim kadar sayıya ulaşabilirim. Tabii ekipmanımla, çalışanlarımla bahsediyorum. Ama kalıp sistemine gelirsek arkadaşlar, kalıp sistemi çok rahat. Şimdi biz gelelim. Bu güzel yapımlardan sonra ne kadar güzeliz ama. Ne kadar güzeliz. Bu güzel yapımlardan sonra en son derste tarlatanımızı çalıştık. Kalıbını böyle çıkarttık. Şöyle ölçülerimiz de belli. Alt çapı 4.70 istedik. Boyu 120, bel 120. Sadece 30 santim aşağıda 1,5 santim bir daralma var. Düz gelmiyor da 1,5 santimlik bir daralma var. Şimdi çok da uzatmıyorum bu konuyu. Hemen şunu şuraya koyacağım. Benim bundan 6 taneye ihtiyacım var. 6 parça. Her şeyden bahsedeceğiz. Biz adım adım, kademe kademe nereye ilerliyoruz ona bakalım. Şimdi bizim elimizde şöyle tarlatan kumaşı, tarlatan tülü dediğimiz bir voal tül var. Derseniz ki hocam başka bir şey uygulayamaz mıyız? Evet. Her şeyi uygularsınız ama uzun ömürlü olmaz, güçlü olmaz. Ama tarlatanda biz bunu kullanıyoruz ki uzun ömürlü olsun ve güçlü olsun. Hemen çöp olmasın, çürümesin ya yırtılmasın. Bu kumaş, bu malzeme gayet iyidir. Şimdi buradan devam edelim. Şöyle biraz daha, tamam. Burada 4 kat var arkadaşlar. Burada 4 kat var. Öncelikle bu elimdeki parçayı 2'ye katlayın. Yarım kalıp olarak kullanabilirsiniz. Şimdi çözümü söylüyorum. Hemen bunu alırsınız. Bunu buraya bu şekilde koyarsınız. Diyelim ki kumaşı açık şekilde koyamadınız. Anlaştık. Bunu burada keserseniz sonra bunun kafasını çevirirsiniz. Bu taraftan kesersiniz. Ne olmuş olur? İki tarafında üstteki o boşluk paylarını değerlendirmiş olursunuz. Sonuç olarak daha iyi bir şey yapmış olursunuz. Tam da burada yapmak istediğimiz gibi. Hemen kesimimi yapıyorum. Hiç uzatmıyorum. Bu şekilde. Şu anda bakın ben bunu aldım. Bunu buraya koydum. Şimdi bunun çizgileri de var. Şimdi ben bunu ne yapıyorum? Aynı mantıkta ben bunu tutacağım. Şimdi kalıbı çevireyim. Şimdi şu an kalıp elimde. Bırakın. Şöyle kalıbı çeviriyorum. Hemen önüme geldi. Bir tarafı açık. Ama bir tarafı kapalı. Hiç önemli değil. Bunu aldım tekrardan. Hop. Böyle. Bakın kumaşımız bile arttı.
Anlatabildim değil mi? Kullanma mantığı, kullanım mantığı, sistem mantığı. Şimdi ben burada şunu şuraya koydum. Az önce azıcık görünen kumaş şu anda artıyor bile. Artıyor bile. Tabii ki biz buralar file olarak çıkacak. Şimdi burası kapalı alan arkadaşlar, bilginiz olsun. Şimdi kaç tane çıkacaktı? 4 tane çıkacaktı ve azıcık kumaş kalıyordu değil mi? Ama şu an işler değişti. Hemen bir daha iğne alayım. Bakın. Hiç yormuyorum kendimi. Beraberce çok güzel şeyler yapacağız. Yani fikirle, ilim alışverişini nasıl daha iyi verebilirim? Nasıl bu sistemde daha iyi olabilirim? Her şeyi en güzel şekilde. Aslında derse başladığımızda söylediğim gibi. Ne kadar güzeliz ama. İyiyiz yani. Çok iyiyiz. Sizlerle beraber hepimiz çok iyiyiz. Şimdi ben şurayı ne kadar lazımdı bana? 6 tane değil mi? Şimdi ne oldu? Ben dördüncüyü kesiyorum. 2-2 kestiğim için 2-4 diye gidiyorum. Şimdi ben hiç kalıbımı da bozmadan şimdi 3. işlemi de yapacağım. 6 tane olmuş olacak. Bakın burada bu kadar arttı. 4 tane çok tam olarak aldık. Yani eksiksiz olarak aldık. Tam olarak da arttı. Yani ben bunları kullanmıyorum. Doğru söylemek gerekirse tabii bunları birbirine dikip kullanabiliriz. Niye israf olsun ki? Ben şimdi şu anda bunu alıp böyle dikip büyütebilirim. Yani bundan bir tane çıkartabilirim. Bir tane adet olarak. Yani şunların hepsini birbirine dikebilirim. Tabii ben şu anda bunu yapmıyorum. Derste de çok bununla alakalı zaman kaybetmek istemiyorum. Şu da şurada kalsın. Şimdi sizinle çok güzel işlemler yapacağız. Şimdi biz bunu burada 4 tane aldık. Hemen gelelim. 2 tane daha ihtiyacımız var. Say, slow down. I don't like to move too fast. It drowns the truth with things that are not real, and I really want us to be real with love, love that lasts. In the past I messed up, gave too much. Çıkartıyorum. Ve bunu da burayı da hiç çöp etmeden iğneleyip kaldırıyorum ki bu dağılmasın. İstediğim zaman tarlatan kalıbımın üstüne koyarım ve bunu kullanırım. Ki zaten daha sonraki modellerde de kullanacağız. Bunu hiç şey yapmayın, muhafaza edin yani. 2'ye katlayın, bırakın, tamam. Evet. Yavaş yavaş önemli bir noktaya geliyoruz. Bugün tarlatanı zaten bitireceğiz inşallah. Beraberce en güzel şekilde bitireceğiz. İşaretlerimiz var. Nerede? Şurada, tam olarak burada işaretlerimiz var. Bu işaretleri arkadaşlar şöyle Şimdi ben burada işaretlerimi aldım. Görelim bakalım. Neler yaptık, neler başardık. Bunu bir görelim. Mutlu muyuz arkadaşlar? Gerçek anlamda. Yani şu an aldığınız bilgi net mi, şeffaf mı? Mutluluk var mı? Ben mutluyum şahsen. Hissediyorum çünkü verdiğim şeyi. Mutlu musunuz? Yani onu bilmek istiyorum. Şimdi gelelim şurada. Sonra şöyle açmaya başlayalım ki görelim ne yaptık diye. İşaretleri hazır. Şöyle işaretleri görebilirsiniz. Şu işaretler. Bu işaretlerle şu işaretler birbirini bağlıyor. İkisi birbirini bağlıyor ve şerit oradan yürüyor. Bilginiz olsun. Bunu da şimdi böyle 6 tane elimde parça var. Ben bunların her birini şu anda birbirine dikeceğim. Ama dikmeyi hemen şöyle ayarlayacağım. Ama başka bir önemli bir işim var. Bakın 2 oldu. Şöyle açacağım bunları şimdi. Şu 2 tane arada az önce bahsettiğim bir tane açık var dediğim ürün parçada bu. Arada bir tane açık var. Çünkü bu o bir ters taraftan kesildiği için
Yani önce 2 tane kestik. Sonra o ters çevirip kestiğimiz için bir tanesi böyle açık kalıyor. Arkadaşlar bunu da şu şekilde sizden ricam kapatın. Dikimini yapın. Overlock'la da yapabilirsiniz. Gelin bir şunu hemen çözeyim. Overlock'la yaparsanız daha da güzel oluyor. Şöyle. Hiç iki makine uğraşmayın. Buradan. Şöyle overlock'la tertemiz oluyor. Anlaşılmıyor. Benimki de bu arada bebe overlock. İnce yani. Küçücük dikiyor. Çok minik. Görülmüyor. Çok da seviyorum. Tertemiz. Evet. Bakın bu burayı dikti. O kadar küçük ki, o kadar zarif ki. Bakın görüyor musunuz? Çok güzel bebe overlock. Çok işe yarıyor yani. Çok işe yarıyor. Birçok yerde gizlemek için dikişle alakalı. Bakın anlaşılmıyor bile. Süper. Böyle bir şey de kendinize ayarlayabilirsiniz. Evet. 3 olmuştu. Böyle 4 oldu şu anda. Şöyle 5. Evet 6. Toplamda 6. Bu şekilde bu işlem tamam. Şimdi ne yapmam gerekiyor? Her bir parçayı bakın kalıbı burada. Kalıbı burada. Kesilmiş hali de burada. Hazır. Şimdi biz bunları alacağız. Hepsini birbirine overlock'ta kapatacağız. Hepsini birbirine overlock'ta kapatacağız. Yani nasıl? Şöyle alıyoruz. Dikiş şu işareti gelecek şekilde hepsini kapatıyoruz. Böyle buradan. Bu şekilde. En son alttan fazlalık kalabilir. Tabi bazen oluyor. Olmaması gerekiyor ama bazen oluyor. Şöyle bir yarım santim falan bir fark oluyor burada. O kadar önemli değil. Bunları şimdi biz Ahmet arkadaşımız bana getirecek. Siz de şöyle buyurun. Her birini birbirine dikeceğiz. Şöyle yerde görelim. Şöyle yerde görelim. Açtık, bıraktık. Evet. Neredeyse hazır. Nasıl güzeliz ama şuradan anlayabiliriz. Şimdi biz bunu bırakalım burada. Yerde kalsın. Şimdi arkadaşlar şerit lazım bize. Şeridi neyden çalışacağız? İstersek biz bunu satenden çalışabiliriz. İstersek kendi malzemesinden istersek kendi malzemesinden çalışabiliriz. İstersek bu Amerikan bezinden çalışabiliriz. Şu anda artık sınırsız. Yani nasıl biliyor musunuz? Dediğim gibi biz boşlukta düşünün. Sınırsız bilgi. Her şeyi, bütün imkanları kullanabiliriz. Her şeyden yapabiliriz şu anda. Bu neyden bahsediyorum? Bu şuradaki mevcut olan hatlardan bahsediyorum. Şu yuvalardan bahsediyorum. Saten olur. Her şey olur. Bu olur. İsterseniz tarlatanın kendi kumaşı voal tülden olur. Hep bunlardan olur yani. Bilginiz olsun. Bunlardan çalışılabilir. Ha, ben ne yapmak istiyorum? Mesela ne yapmak istiyorum? Şöyle bir göreyim. Burada satenimiz vardı galiba. Karolin. Likralı. Kırmızı. Şimdi diyeceğim ki acaba kırmızı mı kullansak hatları ya? Bir değişik olsa bizim tarlatanımız. Şöyle bakalım. Mat saten bulabilir miyim diye. Burada mı var? Hep likralı. Bu neymiş? Evet. Gel sen buraya. Biraz da ton farkı arıyordum arkadaşlar. Şimdi biz burada bir saten bulduk. Çok da güzel. Bedava. Bayağı da eski, bedava derken yani gayet de kullanılmayan bir şey. Rengi de biraz krem. Şimdi şurada şöyle enimiz ve boyumuz var. Şimdi biz buradan şeritler oluşturacağız. İstersek bunu direktmen overlock'ta oluşturabilirsiniz. İsterseniz burada kesip öyle de oluşturabilirsiniz. Nasıl olacak bu? Hemen şöyle alalım. Şimdi bundan ne kadar şerit çıkar biliyor musunuz? Bakın bu
1,5'a 1,5. Yani eni 1,5, boyu 1,5 veya 2 metre diyelim. Çok da kuvvetli. Mat zaten biliyoruz. Yani öyle hemen kopacak, yırtılacak, delinecek bir şey değil. Şimdi ben bunu burada şu şekilde şöyle katlıyorsunuz kumaşı. Hiç önemli değil. Tamam, katladık. Düzgün. Bir daha katlıyorsunuz. Gelin şöyle. Şimdi ben burada önce şu parçayı bir temizlemek istiyorum. Şöyle gösterin. Şunu temizledim. Temize çektim. Şimdi ben burada bir de kaç santim istiyorum efendim ben şeriti? Telim kaç santim olabilir ki? 0,5'dir. Yani yarım santimdir telin eni. Ben diyelim ki makineyle beraber diktim. O bu şu. Ne kadar oldu? 3 santim. 1 santim tele kalsın. 1 santim sağ dikiş, 1 santim sol dikiş. 3. Buradan da böyle devam edebilirim. Böyle. Burada. Öyle. Şimdi hiç yorulmayalım. Böyle yapabiliriz elbette. Şimdi 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Şimdi aynısını burada yapıyorum. 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Bu şeritler buradan bayağı bir şerit çıkacak. Yani düşünsenize kumaşımda ne kadar şerit çıkar acaba böyle tomar tomar. Yani bu kumaştan inanılmaz şerit çıkar. Şimdi hiç kayma olmasın, işi garantiye alayım diye hemen şu iğnelerden küçük iğne, ince iğne kullanıyorum bu yerde. Durmak yok. Her şeyi kendi imkanlarımızla yapacağız. Her şeyi. Ondan sonra bakacağız neyimiz var, neyimiz yok. Ne yapabiliriz, ne alabiliriz. Hemen şöyle bir şerit. Overlock'tan geçireceğiz bunları. Hazır. Şimdi çok uzatmıyorum. Sizlere teşekkür ediyorum. Böyle nasıl geçiyor biliyor musunuz? Nasıl böyle dolu dolu eğitim gerçek anlamda, evet eğitim. Her dakikası bilgi dolu. Her dakikasından faydalandığımız, güler yüzden bile faydalandığımız, güzel muhabbetten de faydalandığımız günlerimiz hepsi çok güzel. Sizinle beraber güzel. Ve bunları şu anda iğnelerini çıkartıyorum. Şeritleri artık alacağım. Orada şu anda overlock'ta geçeceğim. Hiçbir özelliği yok. Hiçbir özelliği yok. Şu şeritlerin hepsini yapacağız. Ahmet, bana hızlı sadece şu uçları verir misin? Şöyle ucu al bana ver sadece. Tamam bak ben böyle yapacağım. Şunla bak şimdi. Şöyle aldım. Şunu hemen dikiyorum. Hani ayetin. Buraya alayım. Aldım. Hemen bunu aldım. Arkadaşlar elimdeki şu şeritim nasıl, beğendiniz mi? Öncelikle bunu bilmek istiyorum. Her şeyden önce bunu bilmek istiyorum. Beğendiniz mi? Olumlu mu? İstediğimiz gibi oldu mu? Yani işimizi gördü mü? Daha da işim çok iyi yani. Verin şunu da alayım. Hatta metrajı da çok iyi. İstediğimiz kadar verecek bize. Hemen toparlıyorum. Bayağı da çıkmış. Ama yeter mi? Yetmeyebilir, yetebilir. Yapa yapa göreceğiz. Arkadaşlar gelelim yola, hizalara. Şimdi şöyle çökelim. Benimle beraber çökün lütfen. Hadi. Şuradan. Şöyle karşımdan. Şöyle göster. O da olabilir. Şey olursa evet, elektrik bant olursa daha iyi olur. Sevgili arkadaşlar, şuradaki şu işaretler, başlangıç noktası böyle bu şekilde şeritler birbirini takip ederek gidiyor. Ama şurada bakın, şurada şunları dikmeden önce şuraya bir mesafe bırakıyoruz. Yani ortalama 4 parmak veya 3 parmak kadar. Size kalmış. 3-4 santim, 5 santim, 6 santim, 3 santim küçük olur. 5 ve santim ve üzeri şurada bir pay bırakın. Tamam. Ondan sonra dikişleri yapıyoruz. Neden? En son kapamayı yaptığımız zaman düzgün dursun diye. Şimdi ben burada en alt saftan, en alt hattan yani başlayacağım. İsterseniz içten dikin, isterseniz dıştan dikin, fark etmiyor. Ben ikisini de denedim, görünmüyor zaten. Şimdi hemen başlayalım. Şu alt taraftan başlayacağım. Alt taraf sıfır noktası. Şimdi buradan ben bir mesafe bırakacağım.
dikkat edelim. Şurada bir mesafe bırakacağım. Bismillah. Burayı da bakın burayı da içeriye doğru değil dışarıya doğru kıracağım. Yani ben bunu böyle dikeceğim ki şeridim, telim hiçbir şekilde sıkıntı çıkartmasın bana. Ha istersek sadece bakın istersek hiçbir şey yapmayız, kıvırma da yapmayız. Biz bunu böyle bırakabiliriz. O da önemli değil. Ama biz eğer bunu öyle yapmak istiyorsak hiç kıvırma olayına yani altta çevirmeyle ilgilenmiyorsak hemen şöyle bir şey yapabilir. Çok basit. Bakın. Temiz işçilik çok önemlidir. Gerçekten temiz işçilik çok önemlidir. Tabii çok da fazla detaya girmek insana zarar da verir. Bilginiz olsun. Şimdi arkadaşlar, şimdi ben de bunu hemen şu şekilde alttan başladım. Şimdi arkadaşlar, geldim bunu ben sıfırdan kestim. Bakın, kalsın o bende. Geldim burada sıfırdan kestim ama burayı ne yapıyorum? Şöyle 2 kat yapıp temiz işçiliğimi burada gösteriyorum. Şöyle. Bitirdim. Ve ben kendime de burada bir yer bırakmış oldum. Alayım hemen üst tarafını kapatacağım. Şöyle üst tarafını kapatacağım. Çok heyecanlıyım. Bakalım ne oldu? Şimdi ben bunu burada şu anda sizin yanınızda alıyorum. Bakın böyle de dikebilirsiniz, böyle de dikebilirsiniz. Şimdi ben bunu böyle de kapatsam overlock çekeceğim, işi bitireceğim. Böyle de kapatsam overlock çekip bitireceğim. O yüzden çok rahatsız eden bir şey değil. Bakın böyle veya böyle fark etmez. Şerit, ben şeritleri dışarıda tutuyorum. İstersem böyle de tutarım. Böyle de tel hiç fark etmiyor. Nasıl isterseniz öyle olacak. Şimdi ben bunu hemen kapatıyorum önünüzde. Ama ben hemen öncelikle şurayı bir kapatmak istiyorum. Önce düz makineden geçeceğim. Sonra overlock'ta bir temizleyeceğim bunu. Hatta en alttan da temizleyeceğim. Şöyle bir kapatıyorum bunu arkadaşlar. Baştan sona kapatabilirsiniz. Şöyle yani böyle devam edeceğim. Böyle dengesini ayarlayacağım. Şeritler de zaten üst üste geliyor. Hepsi aynı olduğu için. Böyle devam edeceğim. Kapattık. Hazır. Çok iyi görünmüyor bu. Sanki çok başarılı. Hemen şöyle şuna devam ediyorum. Şurayı hemen overlock'la temizleyeceğim arkadaşlar. Altını temizledik. Şimdi bunu da aldık. Sevgili arkadaşlar, şöyle alalım. En büyük basen ve en küçük basenle alakalı bir mukayese yapacağız. Şimdi zaten bu basene giriyorsa biraz sıkması gerekiyor. Yani bu basen bayağı bir basen. Şimdi yani bu bölümden, kalça bölümünden geçecekse, basene oturacaksa bu tamam, bunu sıkması da gerekiyor. Beden çok büyük. Şimdi ben bunu şöyle alsam, ölçümü çıkartmak için hiçbir özelliği yok. Ben bunu gereceğim. Gerdim. Bayağı da bir gerdim şu anda elimle. Şimdi ben bunu bayağı gerdikten sonra, yani ben bunu dikersem bu mesafede şu anda elimle tuttum, kaçırmadım. Şu ölçüde ben bunu gerdiğim zaman bakın oluyor. Hatta biraz daha germek istersem bayağı da mesafesi var. Şu iyi. Hatta ben bunu biraz daha kısarsam elimde, şu gayet iyi. Tamam, bunu artık bu basenden sonra neredeyse bu 110 kalça. Şimdi bu kadar lastik benim işimi görüyor. Ama gergin. Büyük bedene gergin şekilde yaptık. Şimdi ben bir de bunu burada görmek istiyorum. Düzgün saracak mı? Şimdi bizim buradaki hedefimiz nedir? Bu belden aşağıya düşmemesi. Yani şurayı eğer biz montalarsak bu belden aşağıya düşmeyecektir. Aşağıya inmesini istemiyoruz. Şimdi bu öncelikle mukavemette lastiğimizin genişliği bize zaten bu desteği veriyor. Bu lastiğin genişliği bize desteği veriyor. Bu buradan düşmesi biraz zor. Zaten bir de üstüne beden falan gelir, düşmez. Ama biz garanti iş yapalım. Tamam. Mesela yine büyük bedene. Ortalama bunlar hepsi mukayese.
En son size ölçüyü de vereceğim bu arada. Şöyle buraya bu sağlam sarıyor. Ama bizim için önemli olan buradan bunun rahat girmesi. Şu alandan rahat girmesi. Yani biz belki şuradan biraz daha alabiliriz. Bakın şurası fazlalık. Yani şu kadar daha alabiliriz. Bu kadar daha alırsak bunu hafife almayın. Lastik de önemli. Kesin şuradan Ahmet Bey. Kesin. Bu kadar daha aldık. Bu şu anda çok iyi oldu. Şöyle bir görelim. Lastiğimizin eni 6 santim. Buraya da olacaktır. Zaten basende sıkışacaktır bu. Kalçada sıkışacaktır. Şurada bakın sıkışıyor. Şu an çok bayağı bir sıkıyor yani. Çok daha fazla da iz yapar. İnsanı rahatsız eder. Ama şu an bu süper bir şey. Şu anda ben de size bunun lastiğimizin eni 6 santim. Boyuyla alakalı boyu da 60 santim. Şöyle 60 santim. Dikiş payları falan da var. Hepsi 60 santim. Şu anda görüyorsunuz. 60 santim lastiğimiz var. Şimdi ben bu lastiği kapatayım. Buyurun. Lastiğe 2-3 dikiş atmanızı istiyorum. Arkadaşlar lastikte başlangıç zigzakları ve bitiş zigzakları sağlam olacak. Böyle devam edeceksiniz. Patlar. Çok kasmada bilginiz olsun. Tabii ki hemen anlık patlamaz ama bir zaman gelir patlar. Bir zaman gelir patlar yani. Şimdi bir de şuradan overlockla temizlemesini de yapalım. Tamam. Biz hazırız. Şimdi şu lastiğin bunun belinde şurada, şimdi bu içte veya dışta bu tamamen size kalmış arkadaşlar. Burada da belli olmuyor. Denedim ben. Şimdi ben buradan herhangi bir yerden işte tarlatanımın şöyle ortası da diyelim mesela. Ben de şöyle bir ortaladım elimle ve şunu getirdim karşı ortaya, şu şekilde 2 tane sabitledikten sonra bunu makinede gere dikebiliyorum. Tabi isterseniz siz fazla da iğne atabilirsiniz. Bu her şey size kalmış. Şimdi ben bunu şu anda temiz olmasını istediğim için bu tamam bana kalmış. İstersem içten dikiyorum, istersem dıştan dikiyorum. Bir sonucu beraberce görelim. Sonra bir karar verelim. Şimdi ben buradan bir iğneleme yapacağım. Şöyle şunu şuraya sabitliyorum. Şunun ortası burası. Bu lastiğin de ortası burası. Getiriyorum. Bunu buraya sabitliyorum. Hiç yormuyorum kendimi de. Bakın denge zaten kendisi oturacak yani buraya denge. Şöyle 2 iğne atarsak daha garanti olur. Buraya da aynı şeyi yapacağım. Bunu da buradan da yapabiliriz. Şimdi ben bunu böyle bu şekilde gerdiğim zaman bakın tarlatan kendisi de oturuyor. Bakın gerdim ya, dengeli şu anda oturuyor. Hemen kendisi de oturuyor. Ne yapmam gerekiyor? Evet, bir tane de sağlıklı olsun diye. Şimdi bir de lastiğimin bu ortası var. Bir de buranın ortası var. Hemen bunun ortasını da aldım. Şöyle elimle ortaladım. Lastiğimin de ortası var. Bakın burada zaten lastiğimin ortası. Hemen şunu alıyorum. Bunu da buraya ineliyorum. Yani diyelim ki biz tek başımıza çalışıyoruz. Yani mesela diyelim ki bir yardımcınız yok. Tek başınıza bu işi çözmek istiyorsunuz. Hemen bu şekilde işlem yapabilirsiniz. Hemen ben de buradan da bu sefer aynı işlemi buradan da yapıyorum. Getiriyorum. Bunu da buraya. Bu şekilde şu anda ben bunu buradan tutup buraya gerip dikerim. Burayı gerip dikerim. Burayı gerip dikerim. Sonuca ulaşırım. Bir de şimdi görelim. 4 yerden sabitledim. Diyelim ki kimse yok yanımda. Ve ben bunu yapmak zorundayım, değil mi? Yani yapmak zorundayız. Hepimizin başına gelir. 4 yerden sabitlediğim için böyle geriyorum, dikiyorum. Her tarafa öyle devam ediyorum. Şimdi şöyle hemen bakın. Ama şu kenarı en sona bırakın. Önce buradan dikiyorum. Biraz derinden dikiyorum. En son dipten dikeceğim. Şimdi ben kendim bunu böyle yapıyorum. Siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Bakın arkadaşlar. Şimdi ben bunu diktim. İlkini yaptım. Şimdi devam ettim. Bakın elimle şu anda kontrol bende. Neden? 4 yerden sabitlediğim için bu böyle. Devam. Bakın. Hop, bitirdim. Aynı işlemi bu tarafta da yapıyorum şimdi. Kendi imkanlarımla çözmüş oldum. İlla bir aparata, bir şeye gerek yok. 4 yerden sabitledik. Bu da bitti yani. Bu da bu kadar basit. Siz isterseniz şu anda bunu tekrardan böyle nasıl diyeyim şöyle şu şekilde dikebilirsiniz. Veya bunu buradan da dikebilirsiniz. Size kalmış. Size nasıl geliyorsa, nasıl rahat ediyorsanız. Şimdi ben bunu buradan alacağım. Şöyle geçiriyorum. Şöyle ikinci dikişi yapıyorum. Tamamdır artık bu. Şöyle görelim. Şöyle görelim mi? Hazır mısınız? Bakalım. Şimdi bakın lastiği böyle diktik. Bunu ne kadar açarsak da artık ne çatlar ne patlar. Artık bu böyledir. Bitmiştir yani işi. İsterseniz kocaman bedene, isterseniz
incecik bedene hiç fark etmez. Şimdi biz ne yapalım? Ne yapalım? Kocaman bedende görelim. Başardık mı? Başarmadık mı? Bu arada manken de çok yüksek. Şu an görüyorsunuz kafam omuzlarına gelmiş. Yüksek, biraz daha yükseltin bunu. Alttan yükseltin bunu. Tellerini taktıktan sonra artık. Telleri rahat takalım, bizi yormasın. Tarlatan tellerinde yumuşak. Bir tanesi yumuşak, birisi sert. Tarlatan tellerinde şu eski bir parçalar. Ver şunu bana. Şimdi hem yumuşak ürünler var hem sert ürünler var. Bu daha sert, bu daha yumuşak. Bakın bu sert, bu yumuşak benim elimdeki. Tabii siz bunun kararını kendiniz vereceksiniz. Sert olan tel bana daha cazip geliyor ama yumuşağı da denemekte fayda var. Ben bugün yumuşağı kullanacağım ki olumsuz bir yanı var mı onu görelim. Ama sert de zaten garantili biliyorsunuz. Sert olun düzgün duruyor, daha iyi duruyor. Ama ben bugün sizin için yumuşağını kullanacağım ki bozulursa benim elimde bozulsun ve bunun da yorumlarını yapalım, konuşalım. İşte kaldıracak mı eteği, kaldırmayacak mı? Bunların hepsini hesaplayalım. Hemen şöyle geliyorum. Elimde normal elektrik bantı. Tabii bu daha iyi kaydığı için bunu kullanıyorum. Şöyle yaklaşın bana. Şöyle sadece uçtaki o tortu var ya onu kapatsın diye sadece şöyle ufaktan bir kırma yapıyorum. Bırakıyorum bunu ki şeye takılmasın. Kumaşa içeride takılmasın giderken. Şimdi ilk bir tanesiyle başlayacağız. Bayağı da kalsın bu. Hemen şöyle alalım şunu. Şunu şöyle geriye alalım. Merakla bekliyoruz. Tarlatan ne olacak? Acaba düzgün olacak mı? Acaba nasıl olacak? Bakalım. Göreceğiz. Bütün bunları göreceğiz. Hiç çekinmiyorum. Bozabilirim. Arkadaşlar bilginiz olsun. Çekinmek yok. En güzelini yapacağız. Bozarsak düzelteceğiz. Hemen şunun arka tarafı nerede? Çevirelim şöyle. Evet. Şimdi ben buradan başlayacağım. Şöyle takip et onu. Önünü aça. İlerlemesine yardımcı ola. Önünü aç. Geldi. Evet arkadaşlar şimdi buradan çıkacak. Tamam. Şimdi bu buradan geçtikten sonra hemen bunu tekrardan buraya takıyoruz. İçeriye devam ettiriyoruz. Çok fazla devam ettirmeye gerek yok. Şöyle bir 40-50 santim maksimumda yeterlidir. Şimdi biz bunu buradan keseceğiz bakın. Yani 40-50 dediğim yani 20-25 santim kadar. Şimdi biz bunu buradan keseceğiz. Germeyi buradan yapıp bantlayacağız. Hiç kendimizi yormayacağız. Bakın şöyle hemen alıyorum. Penseyle şunu keseceğim. Şimdi ben bunu bant alayım siyah banttan. Şöyle bilerek siyah bant kullanacağım ki göreceğiz. Gerdim. Bakın gerdim. Gerdikten sonra şu ağzı bakın şu ağzı bantlayacağım sadece. Şöyle alayım. Çok kolay. Hiç zor bir yanı yok. Yürüyor yani kendisi yürüyor. Tamam. Tamamdır. İlkini böyle yapıştırdık. Tabi garanti olması için arkadaşlar bir tane daha yapıştırın. Hemen bırakmayın bunu. Bir tane daha kes bana. Bir garanti olsun diye şuraya bir tane daha yapıştırın. Ne olur ne olmaz atabilir, kayabilir. Kaymaması için şunu esnetin. Ama biz şunu gördüm ben. Bantla ne kadar yaparsak yapalım bir yerden sonra tekrardan atma oluyor zaman geçtikçe. Artık o bant tutma mukavemetini yitiriyor. O yüzden bir yerden sonra atıyor. Bilginiz olsun. Arada bir bunları böyle düzeltmeniz gerekecek elinizde. Ama ben şimdi bunu yaptım. Bunu yaptıktan sonra da bunu şimdilik buraya bırakıyorum. Gayet güzel. Başlangıç etabı olarak bakın çap gayet güzel. Şimdi ilk görünüş bant alayım, parça alayım hemen. Şöyle. Arkadaşlar uzatmıyorum. Bakın. Hiç uzatmıyorum. Sadece şuradan ortadan bantlıyorum şöyle. 1-2 tur attırıyorum. Yeterli. Şunu tam masanın kenarına yapıştır çöp olmasın. Şöyle de kırdıktan sonra işim bitti burada. İkinci bölümden devam ediyorum. Bakın hemen beraberce bunu başlatalım. Hemen çok kolay. Zaten ilk teli şöyle ilk teli taktıktan sonra kendisi artık yolunu bulmaya başlıyor. Daha rahat ilerliyor. Çünkü alttan ona destek veren bu şekil var. Şimdi bakın daha hızlı şöyle devam ediyor. Geldi, çıktı. Şimdi bunu da hiç durmadan devam ettiriyorum.
Çok hoş olmadı mı? Ben şu anda şuraya kalıbı koyacağım. Var mı dünyada böyle bir şey? Ve biz bunu ilk olarak yaptık ve şu anda sizlerle beraber bunun tadını çıkartıyoruz. Evet, şu anda bunu yaptık. Bu işlem bitti. Şimdi bizim yapmamız gereken işler var. Part 4'te ise o tarlatanın üzerine etek kalıbını çıkartıyor, müthiş bir hacim oluşturuyoruz. Bu videoların devamı için bu videoyu beğen, bir yorum yap, abone ol ve faydalanacağını düşündüğün arkadaşına gönder.